Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok kolay, çok basit bir örgü yapacağız. Ama bir o kadar da şık bir halter krap öreceğiz. Bu hem tek başına kullanabileceğimiz hem başka kıyafetlerle de kombinleyeceğimiz biraz da kıyafet kurtarıcı, günü kurtarıcı bir örgü olacak. 7 numara 4 milim tığ kullanıyorum. Nako'nun outlet iplerinden bu. Daha önce bir deniz elbisesi örmüştüm. Gene beyaz zemin üzerinde farklı renkleri vardı. Bu daha farklı renkler var bunda da. Çok güzel renk geçişleri var gerçekten. Bulursanız fiyatı da uygun. Bunları kaçırmayın. Ama bulamazsanız da herhangi yazlık iplerle örebilirsiniz. Yani önemli olan alacağınız ölçü. Şimdi ben mesela 20 santim başlayacağım örgüye. Bu da göğüs koltuk altı kısmından ölçüyoruz. Göğüsün başladığı ve bittiği yerden itibaren göğüsü kaplayacak bu. Yani 84 santim göğüs çevresi, 20 santim kadar da göğüs yüksekliği öreceğim. Bu mankene göre, ama bu ölçüler sizde tamamen değişebilir ya da ipiniz daha kalın, daha ince olabilir. Tamamen o belirlediğiniz ölçüye kadar zincir çekeceksiniz. Onun üzerinden öreceksiniz. Mutlaka bu ipi kullanmanız gerekmiyor. Mutlaka benim çektiğim zincir sayısıyla, trabzan sayısıyla çalışmanız gerekmiyor. Tamamen kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Ben şimdi 20 santimlik bir zincir çekeceğim ve bu 20 santim üzerinden 80 santim kadar uzunlukta bir dümdüz örgü öreceğim. Bir tane ilmeği sıkılaştırıp sonra üzerine çok sıkmadan bol bol şöyle, çok geniş geniş de değil, elinizi rahat bırakın, sıkıştırmadan zincirleri göğüs yüksekliği kadar 20 santim zincir çekiyoruz. Şöyle 40-41 tane kadar zincir çektim. Daha iyi net santim sonucunu alabilmek için trabzanları örerek geleceğim. Fazla olan zincirlerin üzerine batmayacağım. Sonra onu kesip atmak çok kolay. Şimdi 1, 2, 3, 4. zincire yanındakine yanındakine ve bütün zincirlerin içine ikili trabzanlar örüyoruz. Örgüyü mutlaka gevşek örün. Hiç sıkmayın. İçine hava geçirmeyecek şekilde sıklıkta bir örgü kullanmak çok zor olur. Hem dokusu yumuşak olması gerekiyor, hem terletmemesi gerekiyor. O yüzden eliniz sıkıysa daha yüksek numaralı tığlar kullanın. Gayet gevşek, yumuşak bir dokusu olması gerekiyor. Bu şekilde 20 santim olana kadar örüyorum. Tam 20 santim yeterli. Siz de kendi göğüs yüksekliğinize göre, göğüs ölçünüze göre öreceksiniz. Dediğim gibi ipin, tığ numarasının hiçbir önemi yok. Önemli olan göğüs yüksekliğine kadar olan mesafede ne kadar zincir çekeceğiniz, ne kadar trabzan öreceğiniz. Şimdi 36 tane trabzan ördüm. 3 zincir dönüyorum ve her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyorum.
sıra sonunda sondaki zincirli olan trabzanı da unutmuyoruz. Gene 3 zincir ve yanındaki trabzana yanındakine ve bütün trabzanların üzerine bir trabzan örerek sırayı tamamlıyoruz ve bundan sonraki sıraları da aynı şekilde örerek devam ediyoruz. ...56 sıra ördüm. Örgüyü hiç çekiştirmeden, yani böyle çekmeden olduğu gibi ölçüyoruz. 79 santim. Örgü 79 santim, göğüs çevresi 84 santim. Bu aradaki farkı zaten şöyle açarak giyerken hafif açılacağı için o mesafeyi zaten vücudu sararak kapatacak. Geniş bir crop top istemiyoruz. Biraz dar olması gerekiyor. Şimdi şurası göğüs ortası. Burada bir dikiş yapacağız. Son sıradaki trabzanları 1, 2, 3. Yani şöyle göstereyim. 1, 2, 3 şuraya dikiyoruz. Burada kordon geçirmek için yer oluşturuyoruz. Her iki tarafa da aynı dikişi yapıyoruz. İpi uzun kestim. Dikiş payı vererek. Şimdi şöyle şuraya. Sıkmadan buradan bir tane ip, buradan bir tane ya da şu ilmeği tamamen alalım. Şöyle bu şekilde her iki tarafı da dikiyoruz. Kordonu için şöyle 80 santim kadar zincir çekiyoruz. Sonra üzerine doluyorum. İkinci zincire bir yarım trabzan. Bir kere de çıkıyoruz. Tığın üzerine alıp bir kere de çıkınca buna yarım trabzan diyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 80 santim kadar kordon ördükten sonra uçlarını birleştirmeden önce şurada dikerek belirlediğimiz kordon yerlerine geçirdim. Ucuna bir iğne takıp geçirebilirsiniz ya da ben bu şekilde geçirdim. Şöyle ucuna taktım kordonun ucunu ve çektim. Sonra biraz daha alttan aldım, çektim içinden ve çok kolay bir şekilde tamamladım. Gevşek bir örgü olduğu için hiç takılmadı. Ve sonra uçlarını birleştirdim ve diktiğim kısmı da örgünün içinde bıraktım. İsterseniz kordonun uçlarını hiç birleştirmeyin. Açık kalsın. Böyle geçirin. Sonra geçirdiğiniz kordonu
gene şuradan çaprazlayıp şunu sırt kısmını, ama tabi daha uzun çekeceksiniz o zaman zinciri ve 90 santim belki 1 metre kadar kordon örmeniz gerekebilir. Şuradan gelen askıyı buraya, buradan gelen askıyı da şuraya dikersiniz. Arkaya doğru askı devam eder. Ben sadece boyunu sarsın bu şekilde kullanmak istedim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay, çok basit. Bir günde değil, birkaç saat, 1-2 saatte örüp kullanabileceğiniz bir giysi oldu gerçekten. İçindeki renkler zaten detay kattığı için hiç başka bir desen koymadım. Düz bir ip çalışırsanız bu düz örgüyü hafif desenlerle detaylandırabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene keyifle örecek örgülerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.